Merhaba arkadaşlar. Daha önce söz verdiğim gibi bugün size Harley Davidson Sportstar XL 883N motosikletim hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bununla ilgili çekilmiş çok video olsa da genellikle iyi olanlar yabancı kanallarda. Herkes İngilizce bilmeyebilir. Biz bunun altına İngilizce altyazı gömeriz. Bildiğimiz kadarıyla anlatacağız tabii biz de, ama bu işin temeli Harley Davidson 1905'e böyle bir garaja dayanır. Her ne kadar bizim garajımız betonarme olsa da, onlarınki gibi ahşap olmasa da, nihayet bugün 2020 yılına geldik. Hala bir garajda onların ürettikleri motorları anlatıyoruz. Harley, William Harley'di hatırladığım kadarıyla. Motor bloğunun yaratıcısı, mühendis. Davidson kardeşler de daha çok biri pazarlama üzerinde iyi, diğeri ise, yani Davidson adını veren, pazarlama üzerinde bir pazarlama uzmanı. Diğer kardeş de bizim gibi deri yelekli, yarışlara katılıp Harley Davidson'ı birinci getiren adam. Ama tabi esas adını veren pazarlamacı ve mühendis Harley'dir. Şimdi 883 gerçekten görüntüsüne göre ağır bir makina. Fakat yolda üstüne bindiğinizde, üstüne yük binip yol almaya başladığınız andan itibaren gerçekten bir bisiklet gibi kullanımı var. Çok rahat kullanabiliyorsunuz. Ben her zaman kendi kulübümde de katılan tüm üyelerime, tüm arkadaşlarımıza, kardeşlerimize tavsiyede bulunurum. Bu tavsiye: motora daima korkarak bineceksin. Her zaman korkarak. Neden? Çünkü gezmek için çıktığımız bir gezi turunda arkadaşımızın kolunu bacağını toplamak istemiyoruz sağdan soldan. Onun için hem trafik kurallarına hem de kendi kulübümüzün koyduğu bazı kurallara bir trafik polisinden fazla riayet ederek, bütün motorları kontrol ederek çıkıyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlarımızın bir zarar görmesi, o gün planladığınız gezinin berbat şekilde sonuçlanması demektir. Motosiklette tedbiri elden hiçbir zaman bırakmamak gerekiyor. Yani her böyle fırsatı bulduğumda da bunları söylüyorum. Bugün bir 883 incelemesi yapacağız ama her motorcunun bilmesi gereken temel şeylerden bir tanesi bence. Almanların Bild gazetesi dergisinin yaptığı bir araştırmada vardı. Yıllar önce okumuştum. Yani bir motosiklet ile bir arabanın farkını size net anlatabilecek bir şeydir. Eğer diyor bir araba gördünüz ve sürücüsü yoksa paniğe kapılmayın. O bir Türktür. Aşağıda kaseti değiştiriyordur diyor. Bu kaseti değiştirme süresince vakti araba size tanır, ama motorda böyle bir lükse sahip değilsiniz. Motorda bütün duyu organlarınız motora konsantre olmak zorundasınız. Aksi takdirde bedelini ya bir uzvunuzla ya da hayatınızla ödeyebilirsiniz. Bu manada motosiklet sürmek, hele gene Türkiye gibi bir ülkede araba sürücülerinin çok fazla saygı göstermediği motor sürücülerine bir ülkede gerçekten zor. Harley Davidson'ların fiyatlarından başlamamız gerekirse, sıfırları bugün artık 2019-20 modelleri 110 bin lira falan gibi bir fiyatta. Bunun dışında ikinci el piyasasında bulmak da artık çok kolay olmadı. Olmayacak daha doğrusu. Bugün bir takım ismini vermek istemediğim sitelerde, alışveriş sitelerinde araştırdığınız 2009-2013 arasında üretildi bu Harley Davidson'ın bu modeli. 2014 yılından itibaren ABS fren sistemine geçtiler. Benimkisi 2013 model. ABS fren sistemi yok bunlarda. Aynı zamanda işte foblarla uzaktan çalıştırma etkinliği 2014'te geldi. Böyle bir takım kolaylıkları eklediler. Daha teknolojik olmaya başladı. Teknolojik oldukça bir chopper kullanıcısı teknolojiyi çok sevmez yani. En azından ben çok fazla teknolojiyi sevmiyorum şeyde. Fiyatları ikinci elde hasarlılar 50 bin liradan başlıyor. 60 bin liraya kadar bulunuyor. 60 bin lira ile 65 bin lira arasında da hasarsız olanları. Tabii bu üstüne binen aksesuarlar arttıkça motorun da fiyatı artıyor. İşte bu Lego gibi bir motosiklet Harley Davidson. Bakın gördüğünüz egzozları
değiştirmeye kalktığınızda ben orijinalini kullanıyorum. Egzozları değiştir çünkü trafik kurallarına da riayet etmek istiyorum. Bence bir takım saçma kurallar var. Ama kuralların saçma olması Aristo'nun da dediği gibi kanunları kanun olduğu için uyguluyoruz. Doğru olduğu için değil. Egzozlarımızı gösterirsek egzozlarımızda değiştirebilme imkanımız var. Vance and Hines egzozlar var. Çok güzel. Bu egzozları işte 6-7 bin liradan başlayan fiyatlarla imkanlarınıza göre değiştirip daha pahalı egzozlarla değiştirebiliyorsunuz. İlk değişen şeylerden bir tanesi. Bu hava filtresini ben değiştirdim. Aldığımda daha doğrusu aldığım kişi değiştirmişti. Büyük olan hava filtresini de bana verdi. İşte gördüğünüz gibi round shape bir tane açık hava filtresiyle değiştirdim. Bu hem daha şık hem daha kolay temizlemesi, açması, yıkaması. Daha sonra size bunların nasıl yapıldığını da anlatacak videolar çekerim. Yani neresi yani arıza yapacaksa, neresi yahut değiştirilmesi, yenilenmesi gerekiyorsa, bakımı gerekiyorsa o bakımlarla ilgili videoları ayrıyetten çekeriz. Harley Davidson çünkü akademisi var, üniversitesi var. Buraya gönderiyor. Ustalarını burada emek veriyorlar, öğreniyorlar. Gerçekten her şey değiştiği için dünya üzerinde Harley Davidson da değişiyor. Bakın 750 cc'lik yeni bir motor çıkardılar mesela Street diye. Bayağı teknolojiyle uyum içerisine girmişler. Entegrasyon olmuş yani motorda. Nerede pek beğenilmese de yarın öbür gün tutacağını düşünüyorum ama bence Harley'in en yakışıklı makinelerinden bir tanesi 883 Iron modeli. Bunun dışında arkadaşlar değişiklik yapabileceğimiz başka şeyler de. Misal ben şimdi Çin'den söyledim. Bu dönemde Çin'den bir şey söylemek iyi midir kötü müdür tartışmaları var ama ben zaten söylemiştim. Gelen şeyler de oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. AliExpress'i kullanıyoruz. Şey söyledim. Far söyledim arkadaşlar. Yani far ızgarası söyledim. Far ızgarası gayet gerçekten yakışıyor. Yakıştığını düşünüyorum. Deneyeceğim. Şu görmüş olduğunuz gümüş rengini çıkarıp onu monte edeceğiz oraya. Bakalım gelsin göreceğiz. Geldikten sonra artık üstünde çalışacağız. Ondan sonra işte elcik takımı var. Elcik takımını şey yapabiliriz. Değiştirebiliriz. Yani ben değiştirmeyi düşünüyorum. Bir tane onlardan da söyledim ama elimde böyle de vardı. Bunları çok uzun zaman önce bir Harley alırsam onlar için saklıyordum. Fakat bunda mat siyahı pek bozmak istemediğim için gümüş rengi bunları kullanmayacağım büyük bir olasılıkla. Yine Cukrine'dan almıştım bunları. O zamanlar 2005 bunlardan manet takımı gördüğünüz gibi şöyle çok estetiktirler arkadaşlar. Bunu arkadan göstereyim, bunu önden göstereyim. Bu manet takımı gerçekten benim çok severek aldığım, Harley'im olduğunda da bunları kullanacağım dediğim bir üründü. Yıllar önce aldım. Fakat gördüğünüz gibi 2005 modele göre üretilmişler. Bu yüzden 2013 model bir Harley alacağımı kestirememişim o zaman. Bunlar 2005 uyumlu. O yüzden yani 2005 kadar olan Harley Davidson'lar için kullanabilirim. Ama bugün bulsam yani bugün bu şartlarda aynısını 2013'e uyarlanabileceğini bulsam alırım ama yurt dışından bir şeyi getirmek artık çok zor oldu. Ufak tefek şeylerde vergi alınmıyordu. Şimdi bir de bunlara vergi çıktı. Yani 100 dolara kadar bunlara vergi alınmıyordu. Ama ufak tefek şeyleri ne bileyim en azından 30 dolar 100 dolardı dışarıdan alabildiğimiz şeyler. 100 dolardan 30 dolara düştü. Şimdi dolar öyle bir fiyata geldi ki 30 dolar da büyük bir para oldu. Bugün yani 3 kere 7 21 210 lira gibi para ama bu kadarlık şeyleri de artık alma lüksümüz olması gerek bence bu çağda. Varsa da diyor devlet o zaman vergisini de ödeyeceksin diyor. Vergisini ödeyerek almaya devam ediyor. Gelelim değiştirilebilecek unsurlarına. Her şey değiştirilebilir. Yani arka tekerleği kalın yapabilirsiniz. Harley'de bütün görmüş olduğunuz şu kapakları, diğer tarafındaki kapakları değiştirebilirsiniz. En önemli değiştirilebilecek şeylerden bir tanesi de depo kapağı. Orijinal depo kapağını çevirip açabiliyorsunuz. Çevirip açar mısın oradan? Çevirip açabiliyorsunuz. Böylelikle gördüğünüz gibi herhangi bir kişi gelip benzininizi buradan çekebilir. Bunun kilitlileri var. Yani bunun kilitlisini orijinal Harley yapmıyor da dışarıdan firmalar yapıyorlar. Bu da ilginç bir şey. Buna da
anlam veremiyorum. Herkesin böyle garajı olmayabilir yani. Adam apartmanın ortak garajına koyuyordur. Birisi gelip deposundan, eğer kameralarda yoksa, çekebilir ya bir yerde konakladığı zaman. Bunlar ne yazık ki oluyor yani. Bu da değiştirilebilecek unsurlardan bir tanesi. İşte kaş, far, üstüne Vance and Hines egzozlar çok pahalı. 7-8 bin lira, 10 bin lira, 12 bin liraya kadar çıkanlarını gördüm. Bunlar da çok pahalı. Harley Davidson'ın fiyatları zaten ucuz değil. Motorun üstüne bunları ekledikçe arkadaşlar, yani 50 bin 60 bin lira arasına aldığınız bir motor size yavaş yavaş 100 bin liranın kapısını aralamaya başlıyor. Ama öte yandan altın gibi Harley hiçbir zaman değer kaybettiğini görmedim. Her zaman değer kazanıyor. Orijinal gelirken CC bar da gelmiyor arkadaşlar. Arkada görmüş olduğunuz CC bar. Sunmayalım o CC bar'a. Herkes CC bar'ın ne olduğunu bilmeyebilir. Bizim özellikle şu an kitlemiz motosiklet değil, yemek kitlesi olduğu için yediğimizi içtiğimizi gösteriyoruz. Arka şey de yine orijinalinde bu yekpare, ben aldığımda vardı üstünde. Bu yekpare bir oturak. CC barın önündeki oturak. Hepsi tek birlikte, yani tek aşamalı. Onu da nereden biliyorum? Arkasını söktüm geçenlerde. Tek bir şeyden sökülüyor. Şurada görmüş olduğunuz, burada bir tane şey var. Bir vida. Bu vidayla bütün şeyi sökebiliyorsunuz. Bunu, oturak takımını sökebiliyorsunuz. Çok rahat. Ben buradan destek aldığım için çok memnunum. Özellikle bizim gibi 100 kilonun üzerinde insanlar için harika bir şey. Onun dışında söyleyeceğim şeyler, İşte bu çanta takımını şimdi geçici olarak kullanıyorum çünkü çok şey taşıyabiliyor. Yani bunun orijinal demeyeyim de, yani Harley'e uygun şu kısma küçük üretilen şeyler var. Bir tanesi 1000 lira. Bir tanesine 1000 lira vermem arkadaşlar ben öyle şeylerin. Yani işlevselliğine bakalım. Zaten içine de hiçbir şey almıyor. Evraklarımı mı koyacağım ona? O yüzden onu pek tutmuyorum. Bindiğiniz zaman gerçekten keyif veren bir motosiklet. Yani motor hacmi 883.32 cc'lik çift silindir 5 vites bir araç bu. Yani torku 74 diye geçiyor. İşte 74 RPM diye geçiyor. Yüksek torklu bir makina. Tam olarak 248 kilo falan, işte 248.6 mıydı? Öyle bir şeydi. 250 kiloya yakın bir ağırlığı var. Bunun arkadaşlar en güzel yanlarından bir tanesi, üstüne oturduğunuz zaman ayaklarınız, tabanlarınız yere rahatlıkla değiyor. Bu sele yüksekliği tam 653 mm yerden. Onun dışında işte ön fren, arka fren, disk frenler. İkisi de 292 mm. Gösteremeyeceğim, biraz karanlık şimdi. Lastik ebatları da ön lastik 100/90 819, diğeri de 150/180 816. Boyutlar bu şekilde. Yakıt tasarrufu için kışları ben binmediğim dönem olursa genelde bindiğim için şey yapmıyorum, ama pek işte bunu yağı değişimini falan yapmak için aldım. Arka lastiği kaldırma aparatı. Onun dışında işte betonda durduğu zaman lastik havası iner her zaman. O lastik havalarınızı kontrol ettirirseniz gayet güzel ne yapabilirsiniz? Yakıt tasarrufu yapabilirsiniz. Harley yakar mı? Arkadaşlar yakar. Harley Davidson'a biniyorsan bu kaç liralık yakıyor abi, 100 kilometrede kaç lira yakıyor falan filan diye şey yapmayacaksın, yani düşünmeyeceksin çok fazla. Almayacaksın Harley Davidson. Çünkü az yakmıyor bildiğim kadarıyla. 200 bir depoyla 250 kilometre gidersiniz bir depo. 13 litre bir deposu var. Deposu bir handikap, yani dezavantaj. Ben bunun deposunu çok seviyorum. Aslında bulsam depo bile alacağım. Saksı falan yapacağım. Tavana asacağım. Garajın tavanına falan böyle asacağım. Bu arada her şeyimiz göründü orada. Asacağım. Gayet güzel. İşte başka da bahsedebileceğim, Harley Davidson'ın şöyle bir fob dedikleri anahtarın yanında verilen immobilizer'ı da çalıştıran dalgası var. Bu olmadan arkadaşlar Harley Davidson'ı çalıştırmak için bir takım şeyler var. Böyle işte şuradan şeylere basıyorsunuz falan filan.
Sağdan soldan 2-3 kere tekrar sıfırlıyorsunuz pinini ama ben pinini hatırlamıyorum yani. Bunlarda da yok galiba. Bilmiyorum 2013'lerde var mı yok mu bilmiyorum ama bir yolu olması lazım. Immobilizer sıkıntılı biraz. Yani ben aslında bu cik cik ötmesinden hoşlanmıyorum çok fazla. Motorun şöyle üstüne biniyorum. Eğer şey yanında değilse hemen ötmeye başlıyor. Yani güvenlik açısından tabii ki güzel bir şey de. Onun dışında size nelerden bahsedebilirim? Merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara da yazabilirsiniz aslında. Dezavantaj olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu aynalar arkadaşlar bence bir dezavantaj. Aşağı taktım, yukarı taktım ama sağ, sol, arkayı gösterme konusunda benim omuzlar da geniş biraz. Ondan da sıkıntı çıkıyor. Çalışmayı kesmek lazım anladığım kadarıyla. Göremiyorum yani omuzlarımdan göremiyorum. Sağ tarafı biraz daha iyi görüyorum da solda sıkıntı var. Evet, sol tarafımı göremiyorum. Sağ tarafı görmek biraz daha kolay oluyor. Onun için zincir sisteminde sürerken de benim arkamdan gelene sağdan git diyorum sürekli. Hep uyarırım, bu uyarıyı yapıyorum. Berke yapıyorduk, şimdi Savaş'a yapıyoruz bu uyarıyı. Bunlar dışında bahsedebileceğim kayışlı sistem. Aktarım kayışla bunlarda gördüğünüz gibi. Bu kayışın üstüne koruma alıyorlar. Bu kayış koruması da var. Şu şeyleri değiştiriyorlar arkadaşlar. Nerede o? Bu tarafta sanırım. İşte benzin deposuna giden şuradaki görünmüyordur belki de. Kabloları değiştiriyorlar. Hortumları değiştiriyorlar. Turuncularını takıyorlar. Daha şeymiş, daha kullanışlıymış. Yani daha sağlıklı diyorlar onlar için. Bu kayış aktarmayı da korumak için bir şey almak gerekebilir. Yani ben böyle korumaya yönelik olan aksesuarlara bir tık daha yakınım. Onun dışında ben zaten normal zincirli bir motor kullanamadım yani bir türlü. Bir Regal'de vardı. Şeyde falan yoktu. Nedir şu? Şaftlıydı. Daha önce Virago kullanmıştım. Virago da şaftlıydı. Tekerlekler böyle. Üstünde Harley Davidson yazıyor. Beyazlara ben boyadım. Michelin lastikler. Michelin böyle bir kıyak yapmış herhalde. Harley ile anlaşması mı vardı? Nedir? Üzerinde hem logosu, Harley logosu hem de şeyi yazısı olan şeyler yapıyorlar. Lastikler anlaşmışlar. Bu şekilde gönderiyorlar. Sesini duymak isterseniz mutlaka. Garajda kapalı yerde pek çalıştırılmaz. Bunu da bilmeniz gerek. Yani zehirlenirsiniz. Onun için dikkat edeceksiniz böyle şeylere. Şimdi sesini şuradan bir açalım. Çalıştıralım birazcık kısa bir süreliğine. Çalıştırırken motoru şurada bir tane önce açmanız gereken anahtar var. Motorların genelde çoğunda vardır bu anahtar zaten. Anahtarımız burada. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet, buradan açtığımızda aslında şurada tam göstermek istediğim şey bakın. Motoru açtım. Bastım. Şu sesi duyuyorsunuz. Lambanın yandığını görüyorsunuz burada. Lamba söndüğünde çalıştırmaya hazır hale geliyor. Farlardan bahsetmek gerekirse farlar tatmin edici bence. Yani değiştirenler var ama ben gece sürüşünde hiç sıkıntı yaşamadım. Benim sesimi biraz bastırır. Tam bir canavar bence. Komşulara da fazla rahatsızlık vermek istemiyorum. Zaten adamların şeyinde üstünde çalıştırırken, girerken çıkarken rahatsızlık veriyoruz. Şimdi buradan özür dilemiş olalım onlardan da. Yani gürültülü bir motor. Düşünün ki bir de bunun egzozlarını değiştirdiğinizi, o zaman tam bir canazora dönüşüyor. Şimdilik anlatabileceklerim bunlar. Dediğim gibi yorumlara eğer sorularınız varsa yazarsanız. Yani bir başlangıç motoru mudur? Bence bir başlangıç motoru değil. Çünkü ağırlığı 250 kilonun üzerinde bir motor. Başlangıç içinde daha genç yaşta bu işe başlayacağınızı düşünürseniz
150-180 kilo arasında 200 kilo olmayan bir motorla başlamakta fayda var diye düşünün başlangıç için. Onun dışında 2013'lerde şöyle bu depodaki yazı çok güzel. Ben bu yazıyı beğeniyorum. En beğendiğim yazı bu. 2010 modelinde falan bu düz yazıyor. Oradan da ayırabilirsiniz bunları. Güzel. 2014'ten sonra da bir takım teknolojik değişiklikler geliyor. Tekrar söylemek gerekirse işte ABS fren sistemi, anahtarsız çalıştırma, keyless go falan. Yağını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Çevirmek gerekiyor. Yalnız şey var işte ben şunu buradan biraz ittirmek gerekiyor. Oradan yağını kontrol edebilirsiniz. Harley Davidson'ın Sportstar 883 XLN böyle bir şey. Gerçekten tavsiye eder miyim? Eğer imkanınız varsa, ben bugüne kadar Japon motorlarını çok övdüm. Japon motorlarının çok iyi olduğunu düşündüm hep ama yani Amerikan motoruna bindikten sonra farkı anladım. İnsanların saygısı bile değişiyor size karşı Harley Davidson'dayken. Çünkü hiç kimsenin Harley Davidson'ı herkes biliyor yani. Bilmeyen yok. İnsanların otomatikman bir sempatisi oluşmuş ve bu sempatiyi oluşturan da Davidson. Harley Davidson'ın hayatını anlatan, yani her şeyi anlatan 3-4 bölümlük bir dizi var. YouTube'da da var. Altyazılı Türkçe olarak da var. Türkçesi de var galiba. Bilmiyorum ama son bölümün Türkçesi yoktu galiba. İzleyebilirsiniz. Motora gönül vermiş, bir gün Harley'im olsun diyen arkadaşlarım için umarım faydalı bir video olmuştur. Sürdüğümüz zamanlar oluyor. Zaten sürüş videolarımızı bol bol ekleyeceğiz. Biz YouTube'da yeniyiz. YouTube'a giriş amacımız da aslında öyle çok şey değil. Nasıl diyeyim size, YouTuber olmak gibi bir maksadımız falan yoktu aslında ama bir kulüp evi yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim aslında bu YouTuber'lık gibi bir hedefimiz yoktu ama bir kulüp evi yapmak istiyoruz. Böyle çok da şey istiyoruz aslında. Bir arazi üzerinde ahşap. Bunu da bir gün anlatırız size. Nurgaz'ın şeyi. Ocağı bakın bu kadar bir şey, minnacık ama her yerde çayımızı kahvemizi yapmamızı sağlıyor. Arabada bile yapabilirsiniz yani. Neyse bunu sonra bir gün anlatırız nasıl bir şey olduğunu, nasıl başka bir zamanı, başka bir 1 milyon yapacak videonun konusu olsun o da. Yani istediğim şey şuydu aslında, ekip arkadaşlarımla birlikte vakit geçirebileceğim bir arazi üzerinde mümkünse taş ahşap, olmazsa konteynerlardan da oluşan bir tane kulüp evi yapmak. Herkes de anahtar olacak, herkes kullanacak. Bunun için de ortak gelir oluşturabileceğimiz, kendi gelirlerimizin yani buraya aktarım yapabileceğimiz gelirler dışında aidattı bilmem neydi gibi. İşte böyle bir tane buna kaynak sağlayabilecek, sizin de desteklerinizle kaynak sağlayabilecek, belki bağışta bulunursunuz ileride, ne bileyim. Bir oluşum düşündük hep beraber aramızda. Onlar da başkan sen dediler işin ucundan tut başla, biz de sana elimizden geldiğince yardım edeceğiz ve bu işin içinde olacağız. Onun için şu an arkadaşlarım sağ olsunlar içerik üretmede, bir ekip işi yani. Bakmayın yani evde yemek atıyoruz ama evde yemekten ziyade onun da bir kitlesi var. Bizim konseptlerimiz arasında yemek var, doğada yaşam, bushcraft var, tabii ki motosikletler var. Diğer arkadaşlarımızın motosikletlerini tanıtacağız ileriki şeylerde, videolarda. Sormak istediğiniz sorulara göre tekrar videolar çekebiliriz. Tekrar yönlendirebilirsiniz bizi siz de. Ne olan o samimiyeti size geçirmemiz. Belki bizim kulübümüzün bir gün üyesi olursunuz. Bizimle beraber sürersiniz. Gods of Mythology'nin tanrılarından ya da unsurlarından bir parçası olursunuz. Sadece tanrı yok. Mitolojideki her karakter var. Buradan hepsine de selam olsun. Bizi yelekli ya da yeleksiz destekleyen arkadaşlarımıza selam olsun. Bizim hedefimiz ilk kuruluş aşamasında Balkanlara dahi hitap eden Yunanistan, Bulgaristan, ki zaman zaman buluşmalar yapıyoruz kendileriyle. Özellikle Macedonian Warriors'tan, Sotiris'e buradan selamlar. Vagabonds MC Bulgaristan'dan irtibatlı olduğumuz kulüpler, Balkan kulüplerini bir arada tutabilecek. Biz Trakya insanıyız. Trakya'da motor kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Motor kardeşliğini inanıyoruz. Böyle bir durum var. Artık yaz ayları geliyor. Daha çok sürüş, daha çok orman, ormanda yemek,
Bu konsepte devam edeceğiz. İzlediğimiz bir takım tabii ki şeyler var. YouTuber'lar var. Bunlardan da referans alıyoruz. Onlara teşekkür edeceğim videolar da olacak ileride. Güzel yemekler yapan ormanda bu konsepte. Onların isimlerini de geçirmek istiyorum süreç içerisinde videolarımda. Şimdilik sizlere Sportstar'la ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Sportstar'ın son görüntüsüyle size veda etmek istiyorum. Unutmadan söyleyeyim. Abone olmayı, yorum yazmayı, olumlu olumsuz her türlü yoruma kabulümüzdür. Hakaret içermediği sürece. Onun dışında sizden istediğim şey videolarımızı beğenmeniz, yorum atmanız ve abone olmanız. Bunun dışında pek de bir beklentimiz yok şimdilik. Dileriz faydalı video olmuştur. Hoşçakalın.